Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın en yüksek dereceli nişanı olarak bilinen Almanya Üstün Hizmet Madalyası bu sene Zonguldak kökenli gurbetçi Turgay Tahtabaş'a verildi. Tahtabaş ödülünü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in elinden aldı. Şimdi Turgay Tahtabaş kimdir diye elbette ki hepimiz merak ediyoruz. Bakın, enteresan bir hayat hikayesi var Turgay Bey'in. 1989 yılında Türkiye'den Almanya'ya daha önce evlenmiş olduğu eşinin yanına Essen'e geliyor. Turgay Bey 5 yıl çalışamıyor. 5 yıl sonra çalışmaya, çocuğu olduktan sonra başlıyor. Ve kendisi belediyede çöpçülük yapıyor arkadaşlar. Süpürgecilik yapıyor. Daha sonra çöp arabasında çalışmaya başlıyor. Uzun yıllar bu şekilde hayatını idame ettiriyor. Ve bu arada Türkiye'den ya da başka ülkelerden gelen göçmenlere yardımcı oluyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor. Kendisi de bu zaman zarfı içerisinde geçmişte yaşadıkları sıkıntıları başka göçmenlerin yaşamamasını istediği için böyle fedakarlıklar yapıyor. Kendisi daha sonra 2010 yılında Gelecek Eğitim Merkezi'ni denilen bir merkezi kuruyor ve burada yine çocuklar başta olmak üzere göçmenlerin oryantasyonu ve uyumları ile ilgili önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi haline geliyor ve kendisi de geçtiğimiz günlerde Almanya Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendiriliyor bu nişanla. Şimdi kendisini öncelikle çok tebrik ediyoruz. Bakın, Almanya ile işçi anlaşmasının, göç anlaşmasının yapılalı tam 60 yıl oldu. 60 yıl önce bizim büyüklerimiz, dedelerimiz bu ülkeye gelirken tek bir amacı vardı. 1. Çalışmak, para kazanmak ve bir ev, tarla ya da bir traktör parası biriktirip yeniden Türkiye'ye dönmekti. Ama hayat şartları, Türkiye'nin ekonomik şartları ve Almanya'nın ekonomik şartları bu insanlarımızın, büyüklerimizin Türkiye'ye dönmesine bir daha müsaade etmedi. 60 yıl. 60 yıl bu ülke için insanlarımız, milyonlarca insanımız alın teri döktü, dökmeye devam ediyor. Bu ülkenin kalkınması için insanlar adeta canlarını feda ediyorlar. Ancak bu kadar fedakarlığa, bu kadar hoşgörü ve çalışkanlığa rağmen halen Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında maalesef ırkçı saldırılar artıyor. Hala 60 yıldır bu ülkede olan insanları yabancı gözüyle görüyorlar. Hala bu insanlarımızı kabul etmek istemiyorlar. Arkadaşlar, özellikle de içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde ırkçılık adeta zirve yapmış durumda. Her gün arkadaşlar bu konuyla ilgili, ırkçılıkla ilgili olaylar ve saldırılar meydana geliyor. Almanya'da koronavirüs döneminde adeta ırkçı saldırılar zirve yaptığı yorumunu yapabiliriz. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, elbette ki hiç kimse vatanından, yurdundan, sevdiklerinden zorunlu bir durum olmadıkça kopmak istemez. Gurbeti sadece gurbeti yaşayanlar bilir. Türkiye'deki insanlara davulun sesi uzaktan hoş geliyor olabilir ama burada özellikle büyüklerimizin çekmiş oldukları çileleri hiç kimsenin anlaması mümkün değil. Bu ülkede o yerin 150-200 metre altında madenlerde, taş ocaklarında, bütün pis işlerde bizim vatandaşlarımız, bizim büyüklerimiz yıllarca çalıştılar. Şu an Türkler Avrupa'nın pek çok noktasında söz sahibi ise, para sahibi ise bilin ki geçmişte bu yerin altında çalışanların, alın teri dökenlerin, orada burada kötü işleri yapan büyüklerimizin sayesinde şu anda insanlar zengin, şu an insanlar daha rahat bir hayat yaşıyorlar. Ama bütün bu gerçekliğe rağmen maalesef birileri görmek, duymak istemiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın bu koronavirüs döneminde hayat şartları Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de, Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da ve diğer Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda daha da zorlaştı. Ve önümüzdeki dönemlerde daha da zor olacak. Baktığımız zaman maalesef bu ülke için alın teri döküyorsun, 35-40 yıl boyunca çalışıyorsun. Almış olduğun emekli maaşı 700-800 euro civarında. Ev kiraları geçen yıldan bugüne kadar %30 oranında artmış vaziyette. Markette, çarşıdaki fiyatlar %30 oranında bir yılda artmış vaziyette. Şu anda enflasyon rakamları
Almanya'da son 30 yılın en yüksek rakamları arkadaşlar. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Verilen sosyal yardımlar olmasa bu ülkenin kalkınması için alın teri döken, başta emekliler olmak üzere alın teri döken insanların geçinebilmesi mümkün değil. Hala arkadaşlar birileri emekli maaşına zam yapmayalım diye politika yapıyorlar Almanya'da. Hala birileri yabancıları sınır dışı edelim, daha fazla hak vermeyelim diye siyaset yürütüyorlar. Evet, böylesine acı bir tablo, böylesine üzücü bir durumla karşı karşıya insanlar. İnsanlarımız geçmişte Zollingen'de evlerinde diri diri yakıldılar arkadaşlar. Irkçı saldırılara uğradılar. Geçtiğimiz günlerde anlattım, evleri yakılanlar, arabaları yakılanlar ve bu saldırganlar da açık bir şekilde gamalı haç çizerek, yani ırkçı olduklarını göstererek eylemlerine devam ediyorlar. Yasalar caydırıcı değil. 3-5 gün sonra bunları serbest bırakıyorlar. Bakıyorlar bir şey olmuyor. Daha sonra görüyoruz ki bunlar yine ırkçı saldırılara devam ediyorlar. Arkadaşlar, Almanya gibi, Fransa gibi ya da diğer ülkeler gibi ülkeler göçmenlerle ayakta duruyor. Yoksa ne senin kara kaşına ne de benim kara gözüme meraklılar arkadaşlar. Kapıdan içeriye sokmazlar. İnanın bana, ihtiyaçları olmasın, yarın sabah hepimizi sınır dışı ederler. Yarın sabah. Gece yarısı polis baskın düzenler, seni sınır dışı eder. Kolundan tutar, dışarıya atar. İşte arkadaşlar, Avrupa'nın bilinmeyen yönleri bu. Birileri de Türkiye'de şu yorum yapıyor. İşte siz havadan para kazanıyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda diyor. Arkadaşlar, buradaki çalışma şartları Türkiye'dekinden daha zor. Tamam, Türkiye'ye göre insanlarımız daha iyi yaşıyorlar, ayrı bir şey, ama bunun da bir bedeli var. Bu bedeli de insanlar ömürleriyle veriyorlar. Hiç kimse yattığı yerden para kazanmıyor arkadaşlar. Daha gün doğmadan, güneş doğmadan insanlar yollara düşerler. Eve geldiğinde konuşacak hali kalmaz, kolunu kaldıracak hali kalmaz. Öyle Türkiye'deki gibi yok 9-15'te çay iç, yok öğle yemeği gelsin önüne falan, böyle şeyler yok arkadaşlar. Yok servise bineceğim falan, böyle şeyler Avrupa'da yok arkadaşlar. Gerçek birer köle gibi çalışmaya devam. Evet, Avrupa'nın bilinen bir yüzü var, bir de bilinmeyen yüzü var. İşte Avrupa özellikle de koronavirüs döneminde ve bundan sonra daha da zor olacak. Geçinmek öyle eskisi gibi falan kolay değil. Kaygılar çok. Bakın, koronavirüs nedeniyle önceki yıl pek çok insan Türkiye'ye izne gidemedi. Bu yıl pek çok insan gitmek istedi. Yine de gidemeyenler var. Eskisi kadar kolay değil arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden önemli bir ricam var. Lütfen yayınlarımızı beğenerek kanalımıza abone olun ve bizim daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum.